Uygarlık tarihinin kültür ve sanattaki ilk zirvesi, mimari eserleri, heykelleri ve kütüphanesiyle antik döneme damgasını vuran, adını değiştiren yer. Truva ile birlikte Batı kültürünün en güçlü esin kaynağı, birbirinden ilginç olaylar dizisiyle tarihin akışına yön veren kent. Yüksek bir tepenin üzerinden Ege sahillerine esen değişim rüzgarının adı Pergamon. Antik dönem tarihçileri bazı öykülerin gerçekliğini anlatırken tesadüf sözcüğüne başvurur. Bu kentin başına gelenler öyle sıra dışı, öyle hayret vericidir ki tesadüf ya da şans olgusunu bir yana bırakıp onu yeni baştan okumak zorunda kalırsınız. Pergamon, günümüz Türkçesiyle Bergama, yüzyılları aşan bir şöhretin haklı sahibidir. Bir piyango gibi Büyük İskender'in komutanlarına bahşettiği muhteşem hazinesiyle baş başa kalan Pergamon, eline geçen fırsatı iyi değerlendirmiş. Basiretçi yöneticileri sayesinde bir uygarlık merkezine dönüştürmüştür. Pergamon yüksek bir tepe üzerine kurulmuş, konumu itibariyle çok etkileyici bir yer. Milattan önceki 180 yılına kadar adından hiç bahsedilmeyen bu kale yapısı, başına talih kuşunun konmasıyla dünyanın en önemli kültür merkezi ve Anadolu'nun en önemli siyasi başkenti oluyor. Öyle ki olağanüstü yerleşim planı, görkemli mimari eserleri, muazzam kütüphanesi ve heykel ekolü ile Helenistik kültürün zirvesine çıkıyor. Pergamon, tarih sahnesinden çekildiği dönemlerde bile bıraktığı kültür ve sanat mirasıyla hep bir referans yerleşimi olarak hatırlanıyor. Pergamon'a Batı Anadolu'da egemenlik yolunu açan, ardından onu görkemli bir başkent haline getiren olaylar dizisi Büyük İskender'in ölümüyle başlıyor. Doğu ve Batı'nın tek hakimi, ayrı dünyaların kültür zenginliğini kendi siyasi birliğinde harmanlamaya çalışan Makedonlar, M.Ö. 323 yılındaki ölümüyle siyasi mirası generalleri arasında paylaşılıyor. Her biri kendisini İskender'in halife olarak gören generallerden Lysimakos, Yunanistan ve Batı Anadolu'da hakimiyet kuruyor.
Rivayet o ki Lysimakos, İskender'in paylaştırdığı hazinenin 9000 talent kısmını o dönemde küçük bir kale yapısı olan pek dikkat çekmeyen Pergamon'a getiriyor. Hazineyi kaledeki garnizon komutanı Filatarios'un korumasına bırakıyor. Ancak Lysimakos, İskender'in bir başka yoldaşı Seleukos ile yapılan savaşta hayatını kaybediyor. Krallığı onun ölümünden hemen sonra küçük parçalara ayrılıyor. Pergamon kalesinde hazine ile baş başa kalan Filatarios, olağanüstü bir öykünün kahramanı haline geliyor. Bazı antik dönem tarihçileri 9000 talentin İskender'in fethinin üzerine elde ettiği galibiyetin çok küçük bir kısmını oluşturduğunu belirtiyorlar. Buna karşın bir araştırma söz konusu rakamın günümüz ölçüleriyle 2.700.000 cumhuriyet altına denk düştüğünü gösteriyor. O dönem şartlarında tarihin en büyük ikramiyesi olan bu hazineyi Filatarios bulunduğu yerde bir uygarlık merkezi inşa etmek için kullanıyor ve bunu da başarıyor. Geçmişi Tunç çağına kadar giden Pergamon, Anadolu'nun yerli halklarından Luvilerin dilinde yüksek yerin halkı anlamına gelirken, yüzyıllar sonra küçük bir kale yapısından hızla bir başkente dönüşüyor. Filatarios ve onun soyundan gelen 5 kral, Pergamon'da M.Ö. 280 ile 133 yılları arasında zengin bir krallığın hanedan üyeleri oluyor. Kentin en gösterişli yıllarında inşa edilen ve günümüzde kısmen temel kalıntıları kalmış yüksek estetik ve sanat becerisinin mimarlık eserlerinden hemen hepsi bu dönemde yapılıyor. Roma dönemindeki Trianus Tapınağı hariç kent akropolünün dillere destan görüntüsü Helenistik dönem olarak alınan döneme aittir. Pergamon kralları genel olarak Attali hanedanı olarak anılırken bu sözcük yani Attalik daha sonra Roma'da çok lüks ve kaliteli malları tanımlayan ticari bir terime dönüşmüştür. Pergamon'u kuran Filatarios'un ardından sırasıyla Eumenes ve Attalos başa geçerek kent devletini beylikten krallığa dönüştürüyorlar. Özellikle 1. Attalos Keltlere karşı kazandığı başarılar nedeniyle Söder yani kurtarıcı unvanıyla anılmış. Ama hanedan hiçbir üyesi İskender gibi büyük ordular kurup dünyayı ele geçirme gayesinde olmamıştır. Pergamon krallarının kendi dönemlerine göre sıra dışı yapan onların bir uygarlık inşa etme hayalleridir. Örneğin 1. Attalos'un himayesinde Pergamon'da antik çağın en nitelikli ürünlerini veren heykeltıraşlık ekolü doğmuş. 2. Eumenes doymak bilmez saplantı halinde bir kitap aşkı, okuma tutkusu vardı. Bu yüzden Pergamon, Helenistik dönemin en görkemli kütüphanesinden birine sahiptir. Fantastik filmlerin kentlerini andıran mimarisi, hayli karmaşık ve yüksek teknoloji gerektiren bir yerleşim planına sahip olması Pergamon'u kendi dönemindeki diğer kentlerden ayırıyor.
Kentin oturduğu tepenin zirvesi oyulmuş, düzleştirilmiş, eğimli yerlere yapay duvarlar çekilip teraslar inşa edilmiş. Bu teraslar bazı yerlerde güçlü tonozlar üzerinde genişletilerek yer kazanılmış. Kemerli tonozlu yapılar, döner merdiven ve benzeri yapı unsurları hep arazinin yol açtığı sorunları gidermek amacıyla kurgulanmıştır. Pergamon'da tepenin zirvesinden taş parçasına beyaz mermer sütunlarla güneye uzanan İmparator Trajanus onuruna inşa edilmiş tapınak, dönemin tarihçilerine göre açık havalarda denizden bile görülebilen bir yapıdır. Roma'nın bölgedeki varlığın sembolü haline gelen tapınak aslında Pergamon Krallığı'nın sona eriş öyküsüne de vurgu yapar. Milattan önceki 180'lerin sonlarında Anadolu'ya Hellelerin Kelt, Romalıların Galat dediği Orta Kuzey Avrupa kökenli bir halk sızmaya başladı. Keltler savaşlardaki vahşi tutum ve görünümleriyle Roma ve Hellen dünyasında büyük korku yaratmışlar. Atlarının yelelerini öldürdükleri düşmanlarının kafa taslarıyla süsleyen, ok ve mızrak gibi uzaktan atılan silahları kullanmayı korkaklık olarak gören, yakın ve teke tek dövüş ustası bu halk, Romalı tarihçilerin anlatımıyla sayısız garip alete sahipti. Öte dünya ile kurdukları bağları da ilginçtir. Savaşarak kahramanca öldüklerinde kendi cennetlerine gideceklerine dair inançları yüzünden zırh kuşanmadan neredeyse çırılçıplak savaşa girdikleri biliniyordu. Pergamon tarihi bir bütün olarak Anadolu'ya Keltlerin yani Galatların akın ettiği döneme denk düşer. Bu saldırılara karşı büyük bir zafer elde eden Kral 1. Attalos, bu zaferin bir işareti olarak şu anda burada sadece basamaklarını ve temel kalıntılarını gördüğümüz Zeus sunağını inşa ettirir. Bu yapı Pergamon'un bir krallığa dönüştüğü ve Hellen dünyasının önderi olduğunun işareti gibidir. Antik çağların bu görkemli yapısı günümüzde Berlin'deki Pergamon Müzesi'nde sergileniyor. Çünkü sunağa ait friz parçaları ve heykeller 1870'li yıllarda Abdülhamit tarafından 20.000 franka satılarak Almanya'ya götürülmüştür. Zeus sunağının frizlerinde yani yüksek kabartma olarak tanımlayabileceğimiz ve zeminden koparak 3 boyutlu görünüm veren heykellerinde Yunan mitolojisinde geçen tanrıların kendilerini esir etmeye çalışan Titanlara, devlere karşı verdikleri mücadele konu edilir. Bu elbette Hellen dünyasının iyi bildiği bir öyküdür ama verilen mesaj gayet açıktır. Kötü yürekli Gigard adı verilen devler yani Keltler büyük bir uygarlığın temsilcileri yani Pergamon Hellen halkı tarafından yenilmiş, büyük bir zafer kazanılmıştır. Zeus sunağı terasının üst kısmında Athena'ya adanmış bir tapınak yer alır. Aslında bu teras içinde meşhur kütüphanenin bulunduğu bir yapılar topluluğuna ayrılmıştır. Sütunlu galerilerin çevrelediği bu alanın ortasında yine Kelt Savaşı'nı betimleyen heykeller bulunuyor. Bir açık hava müzesi görüntüsüne sahip bu alanda askerlerin rolünü ise muhtemelen heykellerin etrafında dolaşan seyirciler üstleniyor. Tarihi kaynaklar Athena tapınağı çevresindeki heykellerin çoğunun bronzdan yapıldıklarını haber veriyorlar ama çoğunun zamanla eritilerek kaybolduğu biliniyor. Burada günümüze kopyaları yapılarak ulaştığı tahmin edilen en dikkat çekici heykel, Pergamonluların eline geçmektense karısıyla birlikte intihar etmeyi tercih eden bir Kelt savaşçısını betimleyen eserdir. Günümüzde yaralı Galat olarak bilinen bir diğer ünlü heykel ise Epigonos adındaki bir heykeltıraşın elinden çıkmış ve o da Athena tapınağını süslemiştir. Güçlü ve gururlu bir düşman olarak gösterilen Keltler bu şekilde Pergamonluların nasıl bir düşmanı yendiklerini hatırlatıyordu.
Elbette bu ayrıca bir saygının da ifadesi. Sen şapkan az önce sarı değil miydi? Onlar saldırınca kırmızıya çevirdim. Sarı içecek sandım. Hadi in artık. İnemezsin. Bergama'nın 12.000 kişilik tiyatrosu ile hemen onun önündeki Dionysos Tapınağı ise kentin görüntüsüne farklı bir boyut, özgün bir atmosfer kazandırır. Pergamon tiyatrosu arazi yapısı nedeniyle antik dünyanın en dik ve en dar tiyatrolarından biridir. Tiyatro neredeyse sadece oturma sıralarından ibarettir ve sahne ahşaptan yapılmış portatif bir sahnedir. Bu durum akustik konusunda bir zaaf oluşturur. Yine de bu yapının gün batımında muhteşem bir manzara verdiğini söylememiz gerekiyor. Zaten Pergamonluların buraya geliş sebeplerinden birinin de bu görsel şölen olduğunu iyi biliyoruz. Buradaki terasın üzerinde eski dünyanın en meşhur kütüphanelerinden biri vardı. Pergamon, İskenderiye ile birlikte antik çağın en önemli kültür ve bilim merkeziydi. Roma gelene kadar da öyle kaldı. İskenderiye ile Pergamon'un her alanda, özellikle kitap koleksiyonu üzerinde çekişmesi, yayıncılık tarihinde bir dizi önemli icada rol açtı. Bergama'nın zengin kütüphanesini bir türlü hazmedemeyen Mısır, bu krallığa yönelik papirüs ihracatını durdurur. Bunun üzerine Pergamon, kendi adıyla anılan kağıdı üretir. Ve böylece tarihte ilk defa rulo yerine yaprak sayfadan oluşan ciltli kitaplar ortaya çıktı. Mısır antik dönemde üzerine yazı yazılan en önemli ürün papirüs kağıdını dünyaya ihraç ediyordu. Ama Pergamon ona ambargo koyulunca Kral Eumenes çevresindekilere derhal bu konuda bir önlem alınmasını emretti. Pergamonlu ustalar kıllarını temizledikleri inek ya da keçi derisine işlemden geçirip gererek kurutur. Sonra perdahlayarak her iki tarafına yazı yazılabilen ince bir malzeme geliştirdiler. Böylece Batı dillerinde Pergamon'dan gelen bir ürün olarak pergamen şeklinde bilinen ama daha çok parşömen olarak adlandırılan malzeme üretildi. Papirüsten yazılmış eserler uzun sopalara, rulolar halinde sarıldığı ve kullanımı pratik olmadığı için bu yeni malzeme parşömen çok beğenildi. Parşömenlerden kitap aşamasına geçildi. Kodeks ve firis ortaya çıktı. Orta Çağ'da ince parşömenin üstün yapraklarıyla kalın deri ciltler bir araya gelerek modern kitabın atası oldu. Pergamon'un kütüphanesi 200.000'den fazla ciltlenmiş esere sahipti. Ancak tarihi kaynaklar bu müthiş zenginliğin Roma'ya karşı iç savaşın taraftarlarından Marcus Antonius'un bir kararıyla yok edildiği aktarılır. Antonius'un kütüphanedeki tüm kitapları ve papirüs yazmaları sevgilisi Mısır kraliçesi Kleopatra'ya armağan etmiştir. Bu dev arşiv gemilerle Mısır'daki İskenderiye Kütüphanesi'ne taşınmış ve böylece Mısırlılar uzun yıllara dayanan kitap yarışını Pergamon'a karşı kesin bir galibiyetle bitirdi. Ne var ki İskenderiye Kütüphanesi de 4. yüzyılda Hristiyanlar tarafından yakılarak antik çağın tüm bilgi birikimi tarihe karışır. Kral 3. Attalos ölüm döşeğindeyken ülkesinin Roma İmparatorluğunu bıraktığını yazan bir vasiyet hazırlar. Böyle bir vasiyetin gerçekten var olup olmadığı uzun yıllar tartışılmış. Ama Roma vasiyete hemen karşılık verir ve lejyonlarıyla bölgeyi denetime alır. Buna rağmen önceki krallarından 2. Eumenes'in bir cariyesinden doğmuş olduğu
Aristonikos ayaklanır. Kölelere ve serflere özgürlük ve eşitlik vaat ederek binlerce yandaş toplayan Aristonikos 4 yıl boyunca Roma'nın Pergamon'daki hakimiyetine gölge düşürür. Sonunda yakalanıp Roma'ya götürülen ve öldürülen Aristonikos, bazı tarihçilere göre Spartaküs önlüğündeki köle isyanından yıllar önce yaşamış ilk büyük köle isyanıdır. Pergamon'un Roma döneminde Bakırçayı Ovası'nın batı yönüne doğru düz alanda yayılmasıyla kent sınırları genişler. 2. yüzyılda 150 bine yaklaşan nüfusuyla önemli bir yerleşimdir ama Roma'nın Asya eyaleti başkentliğini artık Efes'e kaptırmıştır. Arkadaşlar, şu an meşhur Zeus altarı, yani Almanya'dan isteyip durduğumuz tapınaktan bir kısım parçalar görüyoruz. Diyeceksiniz ki Zeus altarı daha yukarıdaydı, bunlar nedir? Şimdi bunlar nedir? Bizans döneminde Zeus altarı yıkıldıktan yaklaşık 600-700 yıl sonra Bizanslar bu parçaları alarak burada bir savunma duvarı içerisinde kullanmışlar. Zaten Almanların çizdiği gravürlerde de onlar buradan bu parçaları gelerek söküp parça parça götürmüşler. Yani bazen istiyoruz doğru, haklıyız ama eğer o parçalar bizde olsaydı bugün gördüğünüz gibi aynen hala daha buradalar işte. İşe yaramayan kısımları maalesef hala burada. Bir birleştirme yok, bir çalışma yok. Atıldığı gibi duruyor. Bunların hepsi şu kısım Zeus altarının parçaları.